Şu anda baktığınız şey gerçek bir insan kalbi. Fakat size boş bir kağıt verseydim ve bir kalp çizin deseydim, bunu çizecektiniz. Peki nedir bu? Bu bir sembol, öyle değil mi? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi dili konuşuyor olursanız olun, bu sembolü gördüğünüzde bunu bir kalp olarak kabul edeceksiniz. İşte bu sembolizmin gücüdür. Bu videomda sembollerden, işaretlerden ve onların insanlık için ne kadar önemli olduklarından bahsedeceğim. Muhtemelen uzun bir video serisinin ilk bölümü olacak olan bu videoda sembollere ve sembolizme dair küçük bir giriş yapacağız. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden istediğim bir şey var. Video hoşunuza giderse beğenip yorum yazarak daha fazla önerilmesine katkıda bulunursanız memnun olurum. İyi seyirler. Etrafımız sembollerle çevrili. Onlar varoluşumuzun her alanında mevcut. Pratik düzeyde bize doğru yönü gösterirler. Uyarıda bulunurlar. Bize seçenekler sunarlar ve seçeneklerimizi sınırlarlar. Semboller yaşamda yolumuzu bulmak için gereklidir. Şehirde semboller olmadan araba kullandığınızı düşünün. Kaos hüküm sürerdi, değil mi? Sembollerin anlamı vardır. Anlam onların doğasının bir parçasıdır. Mesela yol işaretleri basit anlamları olan sembollerdir. Bazı sembollerin daha derin anlamları vardır. İnsan deneyiminin daha derin ve daha az bilinçli seviyelerine açılan güçlü kapılardır. Semboller varlığımızın çok ilkel bir seviyesinde, çoğu zaman rasyonel veya bilinçli bağlantılar kurmadan derin duygular ve anılar uyandırır. Hayal gücümüzü beslerler. Semboller varlığımızın başka bir şekilde erişemeyeceğimiz yönlerine erişebilmemizi sağlar. Sanatsal çalışmalarda semboller genellikle ortaya çıkan yaratıcı olasılıklarla ilk karşılaşmadır. Yeni bir şeyin ortaya çıkışı genellikle rasyonel olmayan veya sözel olmayan bir şekilde deneyimlenir. Sembolik temsil, belirli deneyimler için mevcut olan tek ifade aracı olabilir. Bir gün batımını tanımlamak veya bilimsel olarak açıklamak, genellikle onu görmekle aynı yoğunlukta bir deneyim uyandıramaz. Bu sebeple görsel semboller güçlü anlam aktarıcılarıdır. Aynı zamanda güçlü motive edicilerdir. Ulusal bayraklar tutkulu duygular ve kahramanca eylemler uyandırır. Dini semboller, yüksek duygulardan kişinin hayatını ortaya koymasına kadar uzanan güçlü tepkiler uyandırır. Bu sembollerin belirli insan grupları için gücü vardır. Bazı semboller doğaları gereği daha evrenseldir ve arketipik insan deneyimiyle bağlantılar yaratır. Semboller önemli pratik kullanımlara sahip olabilir ve bizi güvenlik sorunlarına karşı uyarabilir. Kabilelerimize ve gruplarımıza olan bağlılığımızı temsil edebilirler. Ayrıca amaç ve tatmin arayışımızı da ifade edebilirler. Simge ve sembol eş anlamlı bir kelime, fakat simgeler soyut anlamda da kullanılabilirken sembollerin somut karşılıkları vardır. Sembol en temel anlamıyla bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir. Bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin ve benzeri ruh bilimsel ve düşün bilimsel açıdan betimlenmesi simgesel anlam taşıyan yapay bir belirtidir. Tüm simgeler doğaları itibarıyla kavramsal olup sözel, görsel ya da sayısal olabilirler. Simgenin Latince karşılığı olan symbolum sözcüğünün Grekçedeki kökeni sin yani birlikte ve voli yani atış köklerinden türemiş olup anlamı birlikte atmak anlamına gelen Yunanca symbolon sözcüğü ya da bir araya getirmek, birleştirmek, birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bütün haline getirmek, bir arada toparlayıp bağlamak, birbiriyle karşılaştırmak, açıklamak anlamlarına gelen sin ve balein sözcüklerinden oluşan sumbalein fiilinden türetilmiş sumbolon sözcüğüdür. Sumbolon bir nesnenin kırık iki parçasıydı. Bu parçaların mükemmelen bir araya getirilmesinin köklerinin ortak olduğunun ispatlanmasını gösteriyordu ki bu da çok emin bir şekilde bilmenin işareti demekti. Yazılı olarak ilk kullanımına Homeros'un Hermes adına yazdığı İlahide rastlanır. Tam olarak Hermes'in kaplumbağaya rastladığında bana bir sevinç simgesi dediğinden söz edilir. Sembol antik Yunan kültüründe asli ve özel anlamlarıyla kilden yapılma olup iki parça halinde kırılmış bir kabın anlaşmış iki kişi arasında pay edilen kırık parçalarını ifade ediyordu. Anlaşmanın geçerli kılınması için anlaşılmış ya da hak sahibi iki kişiden her birinin iki kırık parçayı birbirine mükemmelen oturtması gerekiyordu.
Mecazi anlamda sembole, aynı anlamın iki ayrı temsilini birbiriyle irtibatlandıran bütün de denebilir. Buradan yola çıkarak sembol kavramı içerdiği gizli anlama bağlı işitsel ya da görsel ögeye indirgenmiştir. Bir sembol iki öge arasında bir bağ kurar. Sembol, sembolik sistemin ve simgelerin benzeşim unsurlarına sahip olabildikleri zihinsel temsil yoluyla işaret eden rolünü oynar. Güneş-ay ikilisinin erkek-kadın, ışık-karanlık, doğru-yanlış, hakiki olan sahte olan ikilisini temsil etmesi örneğinde olduğu gibi. Sembol günümüzde iki örneğin arasındaki uygunluk bakımından kimi zaman alegori, mecaz-ı mürsel, amblem, işaret, ikonla hemen hemen eş anlamlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Gözleri bir kumaş parçasıyla örtülmüş terazi taşıyan kişinin adalet anlamına işaret etmesindeki alegori buna örnektir. Geniş bir kullanım alanı olan semboller çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Niteliklerine göre biçimsel semboller, sayısal semboller, renklerle ilgili semboller, doğadaki canlı sembolleri, cansız nesnelerden oluşan semboller, kişi ve kişiliklerle ilgili semboller ve olaylarla ilgili semboller gibi. Alanlarına göre sınıflandırılmaları halinde çok geniş bir yelpaze oluştururlar. Dini semboller, sanatsal semboller, siyasi semboller, bilimsel semboller, ezoterik semboller gibi. Bir simgenin doğası ve onun simgeleşme süreci sinir dizgemizle ileri derecede bağlantılıdır. Bu dizgenin bilinç, düşünce ve özellikle olan bağı henüz tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte bilimsel açıklamalar sunan kuramlar geliştirilmiştir. Örneğin bir hükümdar asası krallık simgesidir. Elle tutulan somut bir nesnedir. Fakat simgesel amacına ancak bir hükümdar tarafından kuşanıldığında ulaşır. Nesneler doğa bilimsel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. Bu durumda bir asanın özellikleri nedir? Uygulama açısından süslemeli bir değnektir. Fakat asa olarak kabul görmüş herhangi bir şey bu amaçla kullanılabilir. Leslie White'a göre ekinsel bir nesnenin özü, simgeleşme sürecinde olan bir belirti olmasıdır. Dolayısıyla simgeleri, simgeleşme sürecinin ürünleri olarak tanımlamıştır. Bu durumda asanın krallık simgesi olması, simgeleşme sürecinin sonucudur. Halbuki bu süreç öncesinde bu anlamdan yoksundu. Simgeleşme, asayı bir nesne olarak önceden sahip olmadığı bir güçle donatır. Sıradan bir değneğin olağan insanlara herhangi bir etkisi yokken, bir asa için aynı şey söylenemez. Ancak bu güç sadece asada değil, onun konumunda, söz konusu hükümdarda ve insanlarda olmak üzere bölünmüştür. Özetle insanoğlu simgeleri, içerisinde yaşadığı dünyada yer alan güçleri tanımlamak ve kendi amacı doğrultusunda kullanmak için yaratır. Ezoterizm, okültizm, mistisizm ve teozofideki sembol kavramı, sembol sözcüğünün modern kullanımındaki anlamlarından yalnızca birini içerir. Bir şeklin göründüğünden daha farklı bir anlam taşıması, ezoterik bakımdan bir sembol olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Ezoterik geleneğe göre herhangi bir şey ifade etmek üzere kullanılan her simgeye, her temsile, her işarete, her tasvire sembol denilemez. Örneğin bir bilgisayar şirketi reklam için hazırladığı bir broşürde bir kart vizite, bir klavye çizimini amblem olarak koyabilir. Fakat bu bir amblemdir, sembol değildir. Bir ilhama dayalı olarak oluşturulmamıştır ve içeriğinde hiçbir evrensel bilgiyi gizlememektedir. Evrensel hakikatlerin evrendeki ilke ve yasalarının keşfinde birer araç olan ve kişiye doğaüstü denilen alemi anlama, kavrama olanağı sunan sembollerin hiçbiri keyfi olarak oluşturulmamış, keyfi olarak seçilmemiştir. Ve genellikle doğaya, doğal örneklere dayalıdırlar. Sembollere daha çok, eski uygarlıklara ait eserlerde, çizimlerde, kabartmalar, freskler ve heykeller olarak mitolojilerde, masallarda, inisiyatik ve kutsal metinlerde ise sözcük ve kavramlar olarak rastlanır. Sözcükler bir sembolün anlamını ya da anlamlarını ifade etmek için gerekli olmakla birlikte sembolün anlamını gerçek değeriyle ifade edemezler ve yapılan sözlü açıklamalar ve yorumlar sembolün tümüyle çözüldüğü anlamına gelmeyebilir. Zaten ezoterik ya da evrensel denilen gerçek semboller genellikle tek anlam içermezler. Bir sembolün çok anlamlılığı bir sözcüğün birbirine eş düzeydeki birçok anlama gelmesi gibi değildir. Çok anlamlı bir sembolün içerdiği anlamlar aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir kademelenme, bir başka deyişle gitgide derinleşen bir derecelenme gösterirler. Semboller objektif olmakla birlikte
içerikleri bakımından büyük bir sübjektiviteye sahiptir. İnsanlar kavrayış, anlayış, zihinsel yapı, idrak, şuur ve seziş bakımından farklı olduklarından bir sembolün anlamını idrak etme becerileri de doğal olarak farklıdır. Sembol ortadadır. Fakat onu herkes o anki gelişim düzeyi oranında anlar. Kuşkusuz varlık geliştikçe o sembolün yüksek anlamlarının da farkına varılacaktır. Başlangıçta ilk anlamıyla ya da en kaba anlamıyla tanıdığı sembol, kendisi geliştikçe kendisine daha yüksek, daha derin sırları açıklayacak ve hakikate biraz daha yükselerek bakmasını sağlayacaktır. Zaten öğretilerdeki, kutsal denilen metinlerdeki sembolizmin nedenlerinden biri de budur. Yani kişiyi fazla yük altında bırakmadan, onun kaldıramayacağı derecede yüksek, kavraması güç, karmaşık bilgilerle ezilmesine, yıkılmasına yol açmadan, derece, yavaş anladığı oranda yükselmesini sağlamaktır. Sembolleri çözmede bilgi ve akıl göz ardı edilemeyecek etkenlerse de asıl etken sezmedir. Sezmede sezginin rolü varsa da sezme sezgi değildir. Her sembol bir bütünün, büyük bir işaretin bir parçasını içerir. Her ne kadar bir sembolde görünenden yola çıkılıyorsa da her sembol görüneni değil, görünmeyen bir hakikati içerir. Okültizmdeki terimlerle görünür alemin ilkelerinin keşfi, görünmez alemin ilkelerinin keşfine yardımcı olur. Evrensel denilen semboller büyük ölçüde görünür alemle görünmez alem arasındaki benzerlik, paralellik, daha doğrusu uygunluk üzerine kurulmuştur. Homo sapiens olarak ayırt edici özelliklerimizden biri de sorgulayıcı zihnimizdir. Her zaman bir şeyleri sorgulamışızdır. En azından dünyadaki varlığımız, neden buradayız, nereden geliyoruz, ölümden sonra ne olacak ve çevremizdeki doğal olayların ardındaki anlam nedir? Binlerce yıl boyunca bu kadim sorulara bir dereceye kadar cevap vermemizi sağlayan bir inanç çerçevesi oluşturduk. Bu inanç çerçevesinin bir parçası olarak bize kozmosla birliğimizi hatırlatan geniş bir işaretler ve semboller sözlüğü geliştirdik. Hem işaretler hem de semboller yaygın olarak tanınır, ancak ikisi arasındaki fark bazen belirsizdir. Bir işaretin işlevi basittir. Yazılı veya görsel bir dilin kurucu bir parçası, ilerideki yolla ilgili uyarıların görsel bir dağarcığı veya bir şirketin ürünü hakkında çarpıcı bir ifade olabilir. İşaretler bize anlık olarak önem taşıyan basit bir mesajdır. Öte yandan bir sembol, bir fikri temsil eden görsel bir imge veya işarettir. Evrensel bir gerçeğin daha derin bir göstergesi. Örneğin ateş hem güneşi hem de eril gücü sembolize eder. Bahar çiçeği ise yeniden doğuşu ve yeni yaşamı temsil eder. Sembollerin ışığında bakıldığında hayat zenginleşir ve anlam kazanır. En eski zamanlardan beri semboller kozmos, doğurganlık, ölüm ve yenilenme ile ilgili olmuştur. Ancak psikanalitik teorinin ortaya çıkışı fikirlerin ve nesnelerin incelenmesine sebep oldu. Bazı sembollerin dünyanın çok farklı yerlerinde görülmesi kökenleri konusunda tartışmalara yol açmıştır. İnsanların bilinç dışı dürtülerinin doğal bir parçası olarak kendiliğinden mi ortaya çıktılar yoksa bir ülkeden diğerine fikir aktarımının sonucu muydular? Antik dünyada gerçekleşen seyahatlerin miktarının giderek daha fazla farkına varıyoruz. Ticaret yolları dünyayı boydan boya kat etti ve dini fikirler, sanat tarzları ve hatta sanatçılar da tüccarlarla birlikte seyahat etti. İslam, Güneydoğu Asya'ya bu şekilde ulaştı. Budizm, Japonya'ya yayıldı ve Portekizce Güney Amerika'nın kalbinde konuşulmaya başlandı. Mallar ve fikirler değiş tokuş edildikçe semboller de kökenlerinden çok uzaklarda önem kazandı. Bir Çin yaratısı olan ejderha böyle bir semboldür. Çin'de hem imparatorun hem de güneşin ihtişamını temsil eder ancak Avrupa Hristiyan sanatında sembolizmi olumsuzdur ve insanoğlunun temel benliğini temsil eder. Yılanla savaşan kuş simgesi Yeni Gine'den Amerika'ya kadar uzanır ve gökyüzü, yeryüzü ve suların ebedi mücadelesini sembolize eder. Muhtemelen birçok yerde aynı anda gelişen evrensel bir sembol de tanrıçadır. Genellikle büyük bir göbekle tasvir edilir ve göğüsleri bereketi ve bolluğu temsil eder ve imgesi Malta'dan Rus steplerine kadar tarih öncesi sanatta görünür. Doğumu ve toprak ana olarak yenilenmeyi temsil eder. Bazen kadın cinsel organını simgeleyen basit bir üçgen olarak gösterilen tanrıça, sürekli doğum ve yeniden doğuş döngüsünü temsil eden bir daire olarak da tasvir edilir.
İnsanlar doğal dünyadan giderek daha fazla koptukça her şeyi üreten ve her şeyi besleyen tanrıça yerini yaratıcı tanrılara ya da yaratıcı süreçten kopuk görünen aşkın bir tanrıya bırakmıştır. Erkek tanrılar ana tanrıçanın aksine doğayı kontrol ederler. Sembollerin kullanımı ve tanınması yaşamımızı zenginleştirir. Nesnelerin gerçekleri veya daha derin meseleleri temsil ettiğini gördüğümüzde varoluşun ikili doğasına dair bir farkındalık geliştirmeye başlarız. İç ve dış yaşam. Etrafımızdaki her şey, örneğin basit bir merdiven hem bir araç hem de öz farkındalığa veya daha yüksek bir gerçeğe doğru ruhsal tırmanışın bir hatırlatıcısını temsil edebilir. Veya yaratılış, çamurdan yükselen bir zambakla ruhun saflığını hatırlatabilir. Nesneleri bu sembolik şekilde görmek, yalnızca günlük yaşamla ilgili değil, aynı zamanda varoluşun evrensel gerçekleriyle ilgili farkındalığımızı arttırarak daha uyumlu yaşamamızı sağlar. Sanatta kullanıldığında sembolizm bir sahneyi yorumlamak için görsel bir dil işlevi görür. Ancak bir zamanlar Rönesans sanatında rutin olarak kullanılan semboller artık yaygın olarak tanınmamaktadır ve bu da sembollerin gizli anlamlarını anlamayı zorlaştırır. Semboller tüm kültürlerde ve Paleolitik çağda mağara resimleriyle ilk ortaya çıkışından itibaren uygarlığın gelişimine eşlik etmişlerdir. Bununla birlikte semboller sadece kültürel eserlerden daha fazlasıdır. Doğru bağlamda, aynı anda bize hitap ederek hala bizimle güçlü bir şekilde konuşurlar. Eski uygarlıklar sembollerin gücünü fark etmiş ve onları kullanmışlardı. Sanatlarında, dinlerinde, mitler ve ritüellerinde kapsamlı bir şekilde yer alıyordu. Her ne kadar Batı rasyonalizmi tarafından sıklıkla reddedilen sembollerin içsel önemi günümüzde de azımsanamayacak bir seviyededir ve hala sanatta, edebiyatta sık sık karşımıza çıkar. Devam eden bölümlerde arketipler, sembollerin gücü, tarih öncesi semboller gibi konularla devam edeceğim ve yavaş yavaş bazı sembol gruplarını ele almaya başlayacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.